Merhaba değerli hastalarımız. Bu tabii ki insanlar ameliyat olduktan sonra bazı şeyleri fark ediyorlar ve bize yazmaya, sormaya başlıyorlar. Sordukları soru şu: ben ameliyat oldum, burnumu beğenmiyorum. Burnumda sorunlar var. Bu tabii ki olabilir bir şey. Bütün dünyada burun estetiği demiyorum. Bütün estetikleri oranlanıldığında vücutla ilgili her 100 ameliyattan 10 tanesinin tekrardan bir düzeltme ameliyatına ihtiyacı oluyor. Yani bu bilimsel bir veri. Bu kabul edilebilen bir şey. Burun estetikleri de böyle. Her 100 ameliyattan işte %5'i, %10'u tekrar ameliyat ihtiyacı oluyor. Burada da bir sorun yok. Hastalara, ben kendi hastalarıma ameliyattan önce mutlaka bunu söylüyorum. Biz burnunu yapacağız. Gayet de güzel olacak. Ama olur da beğenmediğimiz bir yer olur. Olur da istediğimiz gibi iyileşmezse onu tekrardan düzelteceğiz diye en başından söylüyorum. Şimdi hastalara bize soruyor: hocam ben ameliyat oldum. Evet, burnumda beğenmediğim yerler var. Doktorum diyor ki ben bunu düzeltebilirim. Ben doktoruma mı ameliyat olayım, başka birisine mi ameliyat olayım? İşte burada iş karışıyor. Neden? Şimdi siz eğer bir doktora güvenip gidip ona ameliyat oluyorsanız, iyileşme süreciniz doktorunuz gayet iyi takip ediyorsa ve bir yıl bittiğinde burnunuzda beğenmediğiniz bir yer oluşursa, doktorunuz da sizinle ilgilenip evet ben bunu düzeltirim diyorsa, kesinlikle kendi doktorunuza ameliyat olmalısınız. Bu tartışmasız bir şey. Neden? Çünkü ben kendi adıma söyleyeyim. Ben mesela ameliyat ettiğim bir hastanın burnunda bir sorun olursa ve o başka bir doktora giderse gerçekten kendimi çok kötü hissederim. Çünkü benim yapabileceğim bir şeyi başka doktorun yapmasına gerek yok. Hasta için baktığımızda şöyle sorunlar oluşuyor. Şimdi başka doktora gittiğinde bu sefer acaba o doktora güvenecek mi? O doktor diyelim yaptı, gene olmadı, bu sefer başka doktora mı gidecek? Yani sürekli böyle doktor gezecek mi? Kafa karışıyor. Bu bir. İkincisi, maliyet açısından da sıkıntılar var. Çünkü şimdi başka bir doktora gittiğinizde yeniden ondan para pul işleri konuşulmaya başlanacak. Öyle sıkıntılar var. Üçüncüsü, daha da önemlisi şu: sonuçta bu ilk ameliyatı yapan doktor bensem, bu buruna neler yapmışım, kemik yapısı nasıl, kıkırdaklar nerede, nasıl duruyor, bunların hepsini daha iyi biliyorum, daha iyi not ediyorum ben. Birçok arkadaşımız da not ediyor. O yüzden bunu düzeltmek biraz daha kolay olabilir. Şey gibi, yani herhangi bir, nasıl örnek vereyim size? İşte evinizin diyelim bir tamirlik bir işi oluyor. Hep aynı tamirciyi çağırırsanız ne oluyor? O biliyor. Ya da mesela atıyorum, ben arabayı götürürken hep aynı tamirciye götürüyorum. Her seferinde o tamirci bu tamirci gezdirmiyorum. Niye? Benim arabamı biliyor. Neresinde ne sorun var, ne zaman bozuluyor, neresi bozuluyor bildiği için daha rahat tamir ediyor. Ki bu araba yani. Şimdi burunlarda böyle. İlk tercih her zaman kendi doktorunuz. Daha en başından evet ben bu ameliyatı oluyorum, burnumda küçük bir sorun olabilir, olursa bu doktor bunu düzeltecek, ben ona güveniyorum deyip ameliyat olmalısınız. Peki ne zaman başka doktora ameliyat olacağım? Şimdi birinci sorun şuradan başlıyor. Hastada burnunda gerçekten bir sorun var. Mesela burnu eğilmiş. Doktor arkadaşımız diyor ki senin burnunda bir şey yok. Hasta diyor ki burnum eğri. Doktor diyor ki burnunda bir şey yok. Ya da mesela hastanın atıyorum ameliyat olmuş, burnunun bir yeri çökmüş. Bariz. Bu söylediklerim bariz, yani böyle tartışmaya açık konular değil. Gerçekten de çökmüş burnu. Doktor diyor ki senin burnunda bir şey yok. Bu böyle olur zaten. Yani eğer sizi ameliyat eden doktor arkadaşımız sizi ameliyat etmek istemiyorsa, etmemek için işte eğri olan buruna düz olmuş gibi şeyler diyorsa, bu durumda zaten yapacak hiçbir şey yok. Mecburen başka bir doktor bulmak zorundasınız. İkinci sorun şu: açıkçası bana gelen revizyon hastaları, yani başka doktorda ameliyat olmuş sonra bana gelmiş hastalarının tamamının şöyle bir hikayesi var. İşte şehirde, örnek vermek istemiş, Anadolu'da gitmiş, işte falanca ilde bir devlet hastanesinde ismini bile hatırlamadığı bir doktor ameliyat olmuş. Şimdi bu doktoru tekrar bulacak. Doktor nerede? Hasta nerede? Hasta işte o zaman Kayseri'deymiş, şimdi İstanbul'da. Doktor o zaman Kayseri'deymiş, doktor şimdi İzmir'de gibi, böyle. Yani alakasız, yani aslında baştan kopuk olan bir hikaye var. Yani ne var? Doktorla hasta arasındaki o ilişki tam kurulamamış. Ve hasta burun estetiğini olurken
marketten domates alır gibi olmuş. Yani ne olmuş? Gitmiş, hocam benim burnum var, yapar mısın? He, yaparım, tamam gel yaptım, tamam bitti, iyileştin, git. Bu sefer ne oluyor? Hasta ameliyattan sonra bazı şeyleri fark ediyor. Fark ediyor ki ya bu ameliyat o kadar kolay bir ameliyat değilmiş. Evet, sorunlar olabiliyormuş. Sorun olursa bu doktoru ben nasıl bulacağım gibi şeyler kafasında karmakarışık oluyor. Bazen de ameliyattan sonra 10 yıl geçiyor. Ben hasta diyorum ki yani ameliyatı hangi doktor yaptı? İsim yok. Kadın doktor mu erkek doktor mu? Bilmiyor. Plastik cerrah mı KBB'ci mi? Bilmiyor. Bu sefer ne olmuş? Zaten belki doktor ölmüş, yani haberi yok adamın. O zaman da ne oluyor? Kendine başka bir doktor bulması gerekiyor. Ama özet söylemek gerekirse bu sorunun cevabı, yani ben revizyon burun estetiği olacağım. Kendi doktoruma mı olmalıyım? Kesinlikle evet. Doktorunuz ben bunu yaparım, düzeltirim diyorsa siz ona olun. Hasta diyor ki tamam ama bu doktor bu kadar yapabildi. Ya olabilir. Sonuçta bu doktorun hatası olan bir şey değil. Yani bazen iyileşirken dediğim gibi bizim istediğimiz gibi iyileşmiyor. Mesela diyelim ki dünyanın en zengin insanısınız. İşte bir sürü petrol kuyularınız var. Bu ameliyat içinde 1 milyon dolar ayırdınız diyelim. Ve işte dünyanın en iyi cerrahına gittiniz. Dediniz ki doktor sana işte 1 milyon dolar para veriyorum. Benim burnumu ameliyat et. Doktor size şunu söyleyecek. Evet yaparım ama %10 ihtimalle bir sene sonra beğenmediğin yerler olabilir. Orayı tekrar ameliyat edeceğiz. Biz bunu bütün hastalara söylüyoruz. Yani bu işin doğası bu. Bunu kabul ederek ameliyata başlayın. Bu yola girin. Beğenmediğiniz şeylerde de ilk ameliyat olduğunuz doktora ameliyat olmaktan da korkmayın. Yeter ki doktor ben bunu yaparım, düzeltirim desin. Zaten genellikle sorunlar, küçük sorunlar oluyor. İlk ameliyatta büyük sorunların çoğunu gidermiş oluyor arkadaşlar. Ben de öyleyim. Geri kalan küçük sorunları da ikinci ameliyatta düzeltiyoruz. Bu anlattığım gerçek, yani reel şeyler, gerçek hayatta olan şeyler. Bir de tabii şöyle bir durum var, orada işler karmakarışık oluyor. Biz burnu yapıyoruz, burun çok güzel, eski haliyle kıyaslanmayacak kadar çok güzel. Hastaya arkadaşları diyor ki kızım burnun çok güzel, annesi babası diyor ki kızım burnun çok güzel, ama hasta artık psikolojik takıntı boyutunda baktığında bir şekilde burnunu kabullenemiyor. O zaman tabii ki gittiği doktor diyor ki kızım yani senin burnunda bir şey yok, ya da erkek önemli değil, senin burnunda bir şey yok, buna bir şey yapamam diyor. İşte böyle durumları ayrı tutuyorum. Bu durumlar biraz daha işin psikolojik, psikiyatrik boyutu. Bunlar konumuzun dışında. Ama gerçekten burada küçük bir sorun varsa, oluşursa bunu hiç düşünmeden ilk ameliyatı olduğunuz doktora olmanız gerekli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.